Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik birip kullandım. Açık kahve tonlarında. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Ortası baklava dilimi detaylı. Kenarları patiğimizin şöyle. Tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar bakın burada yarım kalmış bir baklava dilimi var. En sonda bunu tamamlayabilirler. Bu şekilde patiğin boyutu büyür. Daha küçük yapmak isteyenler de şu ikinci baklava dilimi kapandıktan sonra şu devamını şu yarım olanı yapmazlarsa patiğin boyutu küçülür. Örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı. Patiğimize hanımlar bilek bölümünden başlayacağım. 50 ilmek olarak ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 50 ilmek atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 50 ilmek atalım gelelim. 50 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapıyoruz. Şimdi geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Devamında ilmeklerimi 2 düz, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ters olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz. Eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde bir sıra lastiğimizi ördük. Şimdi ön yüzde lastiğimizde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Bakın önde 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 ters ilmeğim. Ters örüyorum. Lastikte bu ikinci sıramız oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 4 sıra. Bu şekilde devam edecek. Toplamda hanımlar patiğimizin şu bilek bölümüne buraya 13 sıra lastik öreceğiz. Ben 13 sıra ördüm ama sizler daha çok bot patik gibi olsun istiyorsanız burayı 15, 17, 19 sıra bile yapabilirsiniz. Ben 13 sıra ördüm burayı. Şimdi hep birlikte bu lastik bölümünü tamamlayalım. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, 13 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi şurada artırmalarımız olacak. Hem artırmalarımızı yapacağız hem modelimizin tabanını kuracağız. Öncelikle bu kenarlarımızda 20'şer ilmek haroşamız olacak hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 20 ilmeğimi haroşa yani düz öreceğim. 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi ördüm. Şuraya bir işaret takacağım. Bu 20 ilmekten sonra artırmamı yaptım. Şimdi bu baklava dilimini oluşturacağız. Bakın şurada 2 düz ilmek, şurada da 2 düz ilmek, arada 6 ilmek pirinç örgü yapacağız. Artırdıktan sonra bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Pirinç örgüyü bir düz bir ters olacak şekilde öreceğim. Bakın şu 2 düz ilmek şu baklava dilimimizin ilmekleri. 2 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. 6 ilmeği bu şekilde öreceğiz. 4'ünü ördük. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ördüm. Şimdi baklava dilimimin 2 ilmeğini düz örüyorum. Hemen ardından buraya da artırmamı yaptım. Kenarda 20 ilmek kaldı. İşaretimi takıyorum. Kalan 20 ilmeği haroşa öreceğim. Sayarak gidelim, siz de emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 haroşamı ördüm. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar.
Arka yüzde şu işarete kadar olan 20 ilmeğimi yine haroşa öreceğim. Bu defa saymaya gerek yok. İşarete kadar olan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Evet, haroşamı ördüm. Şimdi işarete sağ şişimi alıyorum. Artırdığım ilmekleri hep düz öreceğim. Haroşa düşecek. Artırdığım ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi burada baklava diliminin 2 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Bu aradaki 6 ilmeği yine pirinç örgü olarak öreceğiz. Arka yüzde düz ördüğüm ilmekleri ters öreceğim. Bakın. Burada bir düz ilmek var. Bunu ters örüyorum. Bakın önde bir ters ilmeğim var. Düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz. Bakın burada düz ilmeğim var. Ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeğimi düz ördüm. Aradaki 6 ilmeği pirinç örgü olarak bu şekilde yaptık. Hemen şuradaki 2 ilmeğimi, baklava diliminin 2 ilmeğini arka yüzde ters ördüm. Artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. İşaretimi sağ şişime aldım. Bu 20 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Artırdığımız ilmeklerimiz hanımlar her defasında haroşa olarak örülecek. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Tekrar artırmalara devam edeceğiz. Artırmaları ilk 20 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de şurada son 20 kalana kadar örüp öyle yapacağız artırmaları. Kenardaki 20 haroşa ilmeğimiz sabit. Kenar ilmeğimi aldım. İşarete kadar olan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Bakın işaretime kadar geldim. İşaretimin sağ şişimi alıyorum. Bu 20 ilmekten hemen sonra artırmamı yaptım. Hemen bir önceki sırada artırma yaptığımız haroşamızı da düz ördüm. Şimdi burada baklava dilimimizin 200 ilmeği var. Baklava dilimimiz içe doğru kapanıyor. Bakın şöyle içe doğru kapatacağız. Yapacağımız işlem şu. Bu iki düz ilmek ile önde bir adet ilmeğim var. Bu ilmek ile iki düzü yer değiştiriyorum. Bu iki düz ilmek her zaman önden gelecek. Bakın ön tarafta. Diğer bir ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sonra bu yer değiştirdiğimiz ilmeği yine bu sağ kenara düz yani haroşa olarak örüyorum. Bunlar haroşa düşüyor. İki düz ilmeğimi yine düz ördüm. Bu defa arada baklava dilimimizin arasında 4 ilmeği pirinç öreceğiz. Bakın buradaki düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz. 2 ilmeği ördük. Düz ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz. Ortaya 4 ilmek ördüm. Şimdi burada baklava dilimini tekrar kapatacağız. Bakın 2 düz ilmek var. Sağında da bir ilmeğim var. Bu bir ilmek ile 2 düz ilmeği yer değiştiriyorum. 2 düz ilmek şöyle önde olacak şekilde, ters ilmek arkada olacak şekilde bir nevi burgu yöntemi. Yer değiştirdim. Önce 2 düz ilmeğimi örüyorum. Yer değiştirdim. Diğer ilmeğimi haroşa yani düz örüyorum. Tekrardan yanındaki bir ilmek haroşamı ördüm. Buraya artırmamı yapıyorum. Bakın işareti sağ tarafa aldım. Kalan 20 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. İkinci kez artırmalarımızı yaptık hanımlar. Sıra sonuna kadar 20 haroşamı düz olarak örüyorum. Haroşaları kenarlardaki 20'şer haroşayı hem ön hem arka yüzde düz öreceğiz. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu işarete kadar olan 20 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, işarete kadar ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Bakın artırdığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Onu da düz ördüm. Yer değiştirdiğimiz bir ilmek vardı. Onu da düz ördüm. Bakın önde şu baklava diliminin 2 ilmeği. Bu ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimi pirinç örgü yapacağım. Bakın burada bir tersim var. Tersimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Bakın bir ters ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Düz ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanında bakın baklava diliminin 2 ilmeği var. Bunu ters örüyorum. 2 tersimi ördüm. Yanındaki ilmekler haroşa oluyor. Bakın ajuruma kadar haroşa ördüm. İşaretleyiciyi sağ şişime alıyorum. Kalan 20 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yine bu kenardaki ilk 20 haroşa ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Bu şekilde 20 haroşamızı yine örelim gelelim. Evet, 20 haroşamı ördüm. İşaretimi hemen alıyorum. Buraya artırmamı yaptım. İpimi şişime doladım. Bu iki düz ilmeğe kadar ilmeklerimi yine düz örüyorum. Yani haroşa. Bakın bu yanlar haroşa düşüyor. Bakın şu bölüm.
Şimdi burada 2 düz ilmeğim var. Yine baklava dilimi içeri doğru kapanacak. Bu 2 düz ilmeğim ile hemen solundaki bir ilmeğim var. Bu ikisini yer değiştiriyorum. Bakın yine 2 düz ilmeğim önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Bu yer değiştirdiğim tekli ilmeğimi yine düz yani haroşa ördüm. Bu 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Baklava dilimimin 2 ilmeğini. Bu defa arada 2 ilmek kalacak. Pirinç örgü yapacağız. Bakın ters ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Düz ilmeğimi de ters ördüm. Araya 2 ilmek ördüm. Şimdi burada 2 ilmek var. Sağında da 1 ilmek var. Yine ilmekleri yer değiştiriyorum. Bu 2 düz ilmek önden gelecek şekilde, diğer 1 ilmek de arkada olacak şekilde yer değiştirdim. Önce 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. Bu diğer ilmeğim haroşa yani düz örülüyor. İşarete kadar hanımlar düz ördüm. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Bakın 3. ajurumuzu yaptık. İşareti sağ şişime aldım. Kalan 20 ilmeğimizi şu an ön yüzdeyiz. Haroşa örelim. Tekrar arka yüzde dönelim. İlk 20 haroşamızı işarete kadar örelim. Ondan sonra buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde 20 haroşamı ördüm. Tekrar arka yüzde 20 haroşamı ördüm. Geldim. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Artırdığım ilmeğimi yine düz ördüm. Buralardaki ilmeklerimi bakın normal düz yani haroşa örüyorum. Şu 2 ilmeğime kadar geldim. Bakın baklava diliminin 2 ilmeği yeri belli. Bu 2 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Ortadaki 2 ilmeğim vardı. Bunu da pirinç örgü yapacağız. Bakın önde bir düz ilmek var. Bunu ters örüyorum. Yanındaki tersimi de düz ördüm. Tekrar baklava diliminin 2 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Diğer ilmekleri işarete kadar yine haroşa örüyorum. Bakın artırdığım ilmeği de yine haroşa ördüm. İşareti sağ şişime alıyorum. Kalan 20 ilmeğimizi sıra sonuna kadar örelim. Tekrar ön yüze döndüğümüzde bu işarete kadar olan 20 ilmeği yine haroşa örelim. Burada buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde 20 haroşamı ördüm. Ön yüzde yine tekrar 20 haroşamı ördüm geldim. İşaretleyiciyi sağ şişime alıyorum. Bakın burada 3 ajurumuz var. Dördüncüyü yapıyoruz. Şimdi buradaki ilmekleri yine haroşa örüyorum. Bakın 2 düz ilmeğime kadar haroşa ördüm. Bakın burada baklava diliminin 2 düz ilmeği var. Yine yer değişikliği yapacağım. Bu 2 ilmek önden gelecek şekilde, 2 ilmeğin solundaki tek ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Yer değiştirdim, bu ilmeğimi yine haroşa ördüm. Ardından 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi burada bir 2 ilmek, hemen önde de bir normal ilmeğim var. Bu 2 ilmek önden gelecek şekilde yine. Bu tekli ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artık ortada pirinç örgü yapacak ilmeğimiz kalmadı. 2 ilmeğimi düz ördüm. Diğerimi yine düz yani haroşa örüyorum. İşarete kadar ilmeklerimi örüyorum. Buraya da tekrar artırmamı yaptım. İşareti sağ şişime alıyorum. Kalan 20 ilmeğimizi haroşa örelim. Tekrar arka yüzde yine bu 20 haroşamızı örelim. Burada buluşalım. Evet hanımlar, bakın ön yüzde ve tekrar arka yüzde 20 haroşamı ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Yine artırdığım ilmek dahil bu yandaki ilmekleri haroşa örüyorum. Baklava diliminin 2 ilmeğine kadar bakın buraları düz haroşa ördüm. Baklava diliminin 2 ilmeği var. Ters örüyorum. Ortada pirinç örgü yok. Tekrar baklava diliminin diğer 2 ilmeği. Yani ortaya toplam 4 ilmek ters ördük. İşarete kadar olan ilmekleri tekrar haroşa örüyoruz. Tekrar işareti sağ şişimize aldık. Kalan 20 ilmeğimizi şu an arka yüzdeyi haroşa örelim. Tekrar dönelim. Bu ilk 20 haroşamızı örelim, gelelim. Evet, arka yüzde ve tekrar ön yüzde bu 20 haroşamı ördüm hanımlar. Tekrar işareti sağ şişime alıyorum. 5. ve sonuncu ajurumuzu yapıyoruz artık. Sonuncu artırmamız bu. İpimi şişime doladım. Bu 2 ilmeğe kadar olan ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Bakın önde 4 tane düz ilmeğim var. Şimdi burgu işlemi yapacağız. Şu ikinci ikili ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk ikili ilmek de önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Burgu yapıyoruz hanımlar. Sırasıyla bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın şöyle burgumuzu yaptık buraya. Yandaki diğer ilmeklerimi yine işarete kadar haroşa öreceğim. İşarete kadar geldim. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Kalan 20 ilmeğimizi yine ön yüzdeyi haroşa örelim. Arka yüzde de yine bu ilk 20 haroşamızı örelim. Ardından buluşalım. Evet, bu işarete kadar geldim hanımlar. Ördüm haroşalarımı. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Artırdığım ilmeği yine haroşa ördüm.
Ortadaki bu dörtlü burgu yaptığımız ilmeğe kadar ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Bu dörtlü burgu yaptığımız ilmeğimiz var. Bunu arka yüzde dördünü de ters örüyorum. Bu şekilde dördünü de ters ördüm. İşarete kadar olan ilmeklerimi yine haroşa öreceğim. Artık artırmamız bitti hanımlar. 50 ilmeğimiz vardı. 5 ajurumuz burada, 5 ajurumuz da burada. Artırmalardan sonra şişimizde 60 ilmeğimiz oldu. İşareti sağ şişime aldım. Şimdi sıra sonuna kadar yine haroşalarımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimiz bakın görüntümüz böyle. Artık patiğimizin ön bölümündeki ilmeklerle yanları ayıracağız. Patiğimizin sevgili hanımlar yan bölümlerine 21'er ilmek ayıracağız. Orta bölüm 18 ilmek olacak. Şimdi kenara ilk bu aşamada hanımlar bakın bu bölümde misinalı şiş kullanılabilir. Yani şu şekilde bakın hemen göstereyim. Misinalı şişlerle yapılabilir rahatlıkla. Fakat ben bu tarz patiklerde misinalı şiş kullanamadığım için şöyle yedek şişleri kullanacağım. Yedek şişimi aldım hanımlar. Burada kenara ilk 21 ilmek ayıracaktık. Bu ilk 21 ilmeğimi haroşa öreceğim yine düz olarak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 işareti çekiyorum. Bir ilmek daha ördüm. Bu 21 ilmek burada beklesin. Bu bekleyecek. Daha sonra kenarda yaparken tekrar kullanacağız. Orta bölüm 18 ilmekti. Yani şu kenarda 20 ilmek var. Önünde de 1 ilmek, 21 ilmek de burası oluyor. 18 ilmek ile artık sadece ortadaki ilmekleri öreceğiz. Yandaki 21 ilmek bekleyecek. Şimdi devam ediyorum. Ortaya yine kenarda haroşalarım var. Bakın buraya 1, 2 orta bölümü yapıyoruz. 3 ilmek haroşamı ördüm. 4, 5, 6. Buraya 6 ilmek haroşa ördüm. Bakın bu 2 düz ilmek var. Bir de yanında normal haroşa ilmeğim var. Artık baklava dilimini tekrar açmaya başlayacağız. Ortalara da pirinç örgü yapacağız. Bu 2 düz ilmek önden gelecek şekilde, yanındaki 1 ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu ortadaki ilmekleri pirinç örgü yapacağız. Bunun ilkini düz ördüm. Şimdi tekrar burada 2 düz ilmeğim var. Solundaki 1 ilmek ile yer değiştiriyorum. Şöyle. Bu ilk ilmeğimi düz örmüştüm. Bu yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi de ters ördüm. Ortaya pirinç örgü düşsün diye. Ardından yanındaki 2 ilmeğimi de örüyorum. Şimdi buraya da hanımlar bakın 6 ilmek haroşa örmüştük. Buraya da 6 ilmek haroşa öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın işaretimin önündeki bir ilmek buraya kadar geldik. İşareti çekeceğim şöyle. Bu sol taraftaki 21 ilmeğimiz de yine bekleyecek dediğim gibi. Biz şimdi geri döneceğiz. Ortadaki 18 ilmek ile modelimize devam edeceğiz. Şimdi şişimi aldım. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. 3, 4, 5, 6 haroşa ilmeğimi ördüm. Baklava diliminin 2 ilmeği var burada. Bunu ters örüyorum. Ortadaki 2 ilmeği pirinç örgü yapacağım. Bakın burada bir düz ilmek örmüşüm. Bunu ters örüyorum. Ters ördüğüm bir ilmeği de düz ördüm. Baklava diliminin yanındaki diğer 2 ilmeğimi de ters ördüm. Kalan 6 haroşamı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Baklava dilimini bu şekilde açmaya devam edeceğiz. Şeklimiz de zaten yavaş yavaş kendini gösteriyor. Bu aşamada kenara 5 ilmek haroşa öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bakın 2 düz ilmeğimin yanında 1 ilmek, 1 haroşam var. Şimdi tekrardan bu 2 ilmek ile sağındaki 1 ilmeği şöyle yer değiştirdim. Önce bu 2 düz ilmeğimi örüyorum. Arkadan da bu ilmeği pirinç örgü öreceğim. Bakın bir yer değiştirdiğim ilmeğin önündeki ilmeğe bakıyorum ters. Bunu düz öreceğim. Demek ki bu yer değiştirdiğim ilmeği de ters örüyorum. Bakın bunu ters ördüm. Yanındaki ters olanı düz ördüm. Tekrar yanındaki bir ilmeği ters örüyorum. Sıradaki ilmek düz örülecek. Şöyle 2 düz ilmeğim var. Bunu da solundaki bir ilmekle yer değiştiriyorum. Bu 2 ilmek devamlı önden geliyor. Bakın buraya bir ilmek düzümü ördüm. Baklava diliminin 2 ilmeğini de düz örüyorum. Ve kalan 5 haroşa ilmeğim düz örülüyor hanımlar. Şöyle. Baklava dilimi açılıyor. Arka yüzde yine kenara 5 haroşamı örüyorum. Baklava diliminin 2 ilmeği ters.
Ortadaki 4 ilmeğin pirinç örgü. Bakın burada bir tersim var. Bunu düz örüyorum. Ters ilmeği, düz ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmeğimi düz ilmeğimi ters örüyorum. Baklava diliminin 2 ilmeği ters, kalan 5 haroşam düz örülüyor. Baklava diliminin ortasındaki ilmekler pirinç örgü oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bu defa kenarda 4 ilmek haroşam var. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Yine 2 düz ilmek, sağında da bir haroşam var. Bu iki düz ilmek önden gelecek şekilde, haroşa arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi pirinç örgümü yapacağım. Bakın yer değiştirdiğim ilmeğin önüne bakıyorum. Burada düz var. Bunu ters öreceğim. Bu yer değiştirdiğim ilmek de düz örülüyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Şimdi 2 ilmeğime geldim. Bakın baklava diliminin 2 ilmeği. Bunu da solundaki ilmekle yer değiştiriyorum yine. Buraya bir düz örmüştüm. En son yer değiştirdim. İlmeğimi ters örüyorum. Baklava diliminin 2 ilmeğini düz ördüm. Kalan 4 haroşam düz olarak örülüyor. Arada baklava diliminin 2 ilmeği, 2 düz ilmek, arada yine 6 ilmek oldu. Baklava dilimini açtık. Tekrar bir sonraki ön yüzde baklava dilimi kapanacak. Yine kenarlara hanımlar böyle 4 haroşamı ördüm. 2 tersimi örüyorum. Aradaki ilmekler pirinç örgü. Bakın düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz. Ortadaki 6 ilmeğimi bu şekilde pirinç örgü olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Baklava diliminin 2 ilmeği ters. Kalan 4 haroşam düz olarak örülüyor. Tekrar geri döndük. Şimdi modelde ilk başa döndük. Yani ilk başlangıçta baklava dilimini kapatmıştık. Artık bundan sonra da baklava dilimi kapanacak. Çünkü ortada 6 tane pirinç örgümüz oldu. Kenar ilmeğimi aldım. Buraya bu defa 2, 3, 4 tane haroşamı ördüm. Şimdi içe doğru kapanacak. Bu 2 düz ilmek ile bu defa pirinç örgünün ilk ilmeği bakın şu. Bunu yer değiştiriyorum. Bu 2 ilmek önden gelecek şekilde, diğeri de arkadan gelecek şekilde. Bu pirinç örgünün kenardaki ilmeği haroşa düşüyor. Bakın yanlara, şuralara haroşa oluyor. Bunu düz ördüm. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bu defa arada 4 pirinç örgü yapacağız. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi de bakın burada bir pirinç örgümün ilmeği var. 2 de baklava diliminin ilmeği var. Yer değiştiriyorum. Bu 2 düz ilmek önden gelecek şekilde. Diğer ilmek de arkadan gelecek şekilde. 2 düz ilmeğimi ördüm. Bu yer değiştirdiğim ilmek haroşa düz örüyorum. Kalan 4 haroşamı da yine düz örüyorum. Baklava dilimi kapanıyor artık. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine bu defa kenarda 5 ilmek haroşamız oluştu. 4, 5. Baklava dilimimin 2 ilmeğini ters örüyorum. Ortaya bu 4 ilmeği pirinç örgü yapacağım. Bakın ters ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeğimi ters. Ters ilmeğimi düz ilmeğimi ters. Baklava diliminin 2 ilmeğini ters örüyorum. Kalan 5 ilmeğim haroşa. Bu şekilde tekrar geri döndük. Bakın baklava dilimini kapatmaya yine devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 haroşamı ördüm. Bakın 2 düz ilmeğe geldim. Hemen solundaki bir ilmek ile yer değiştiriyorum. 2 düz ilmek önden gelecek şekilde. Yer değiştirdim. İlk ilmeğimi haroşa ördüm. Baklava diliminin 2 ilmeği düz. Bu defa ortada 2 tane pirinç örgümüz var. Bu ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu bir ilmek ile hemen solundaki 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Önce bu 2 ilmeği sırasıyla düz ördüm. Diğer ilmeğim haroşa oluyor. Bu defa kenarımızda hanımlar 6 ilmek haroşamız oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde 6 haroşamı öreceğim. Baklava diliminin 2 ilmeği ters. Ortadaki 2 ilmek pirinç örgü. Burada düz ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Ters ilmeğimi de düz ördüm. Baklava diliminin 2 ilmeği yine ters. Kalan 6 ilmeğim haroşa. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine baklava dilimimizi kapatmaya devam edeceğiz bu aşamada. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6 haroşamı ördüm. Bu 2 düz ilmek ile
Yanındaki bir ilmeği tekrar yer değiştiriyorum. Bu ilmeğimi düz ördüm. Baklava diliminin 2 ilmeğini de yine düz örüyorum. Burada bir 2 düz ilmek var, bir de normal ilmeğim var. Yine yer değiştiriyorum hanımlar. Bakın bu düz ilmek, bu tekli ilmek arkadan geliyor. Bu ikili düz ilmek önde. Önce bu ikili ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Burada 7 haroşamız oluştu artık. Kalan 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde 7 haroşamızı öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada artık 4 ilmek ters var. Baklava diliminin 4 ilmeğini ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık burada burgumuzu yapacağız. Son kez burgumuz yapılacak. Yine kenara bu düz ilmeklerime kadar olan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm. Bakın 4 tane düz ilmeğim var. İkili ikili burgu yapacağız. Bakın şu ilk ikili ilmek önden gelecek şekilde, diğer ikili arkadan gelecek şekilde yine ilmeklerimi yer değiştirdim. Bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi yine sırası ile düz örüyorum ve kalan 7 ilmeğim haroşa. Bu şekilde. Baklava dilimini tamamladık. Arka yüzde kenardaki 7 haroşamı öreceğim. Ortadaki bu dörtlü ilmeğimi ters örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi yine haroşa. Tekrar yeniden baklava dilimini ön yüzde açmaya başlıyoruz hanımlar. Kafanız karışmasın diye baştan sona bu şekilde göstermeye çalıştım. Bakın ilk baklava dilimimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi tekrardan hanımlar şu bölümde bakın açmıştık baklava dilimimizi. Sağa ve sola doğru açtık. Ortalara pirinç örgü yaptık. Ortada 6 tane pirinç örgü olunca tekrar kapattık. Bu şekilde devam ediyor. Yani biz bakın şu ilk baklava dilimini yaptık. Şu bölümü kapattık. Şuraya kadar geldik. Aynı şekilde tekrar ben bu modelimde ikinci kez baklava dilimini açtım. Ardından kapattım. Tekrar az önce yaptığımız gibi burgu işlemini yaptım. Sonra yeniden bir diğer baklava dilimini açmak için ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Yani ortada 6 pirinç örgü olana kadar ördüm. Tekrar kapatmadım. Çünkü patik boyum büyük olacaktı. Dediğim gibi büyük yapmak isteyenler buraya kadar ördükten sonra bu baklava dilimini kapatabilirler tekrardan. Bu defa patiğin bu boyutu büyümüş olur hanımlar. Tekrar kapatabilirler. Ya da ben küçük yapacağım diyenler varsa da ikinci baklava dilimindeki şu en son burguyu yaptıktan sonra patiği burada bırakabilirler. Bu şekilde de patiğinizin boyutu küçülecektir. Şimdi ben buraya dediğim gibi bakın ilk baklava dilimini yaptım. Bakın bir tane baklava dilimi var. İkinci baklava dilimimi de tamamlayacağım. Üçüncüyü açacağım. Ortada 6 pirinç örgü olana kadar sonra geleceğim hanımlar. Burun kısmına geçeceğim. Şimdi ölçülerimize göre artık büyük mü yapacağız, küçük mü? Bu baklava dilimi olan bölümleri tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu üst bölümünü tamamladım. İkinci bakın baklava dilimini bitirdim. Sonra üçüncüyü açtım, burada bıraktım. Şimdi burun bölümünü yapacağız hanımlar. Öncelikle burada 18 ilmeğimiz var. Bir diş haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu 18 ilmeğin tamamını artık model yapmıyoruz. Tamamını düz örelim. Arka yüzde de tekrar düz örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm. Şimdi kesimlerimizi yapacağız. Sağ ve sol kenardan kesimler yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sağ kenarda kesimimi yaptım. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar ilmekleri haroşa örüyorum. Artık patiğimizin devamında haroşa yapacağız. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeği de kesiyorum. Son kenar ilmeğimi ördüm. Şişimde böylece 16 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Sadece ön yüzde kesim yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz hanımlar. Evet, tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kesimlerimize devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar yine örüyorum.
Bakın son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. 14 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra 14 ilmeğimi haroşa öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Ön yüzdeyi son kez kesim yapacağız. 12 ilmek kalacak. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi de son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 3 ilmek kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmeği kestim ve sonuncu ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi 12 ilmeğim kaldı. Bu 12 ilmeğimi haroşa örüyorum. Burun kesimini böylece tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. İpimi şöyle ilmeğin arasından geçirerek arka yüzde bıraktım. Şimdi burada ipimi kesiyorum artık, buradaki kahve ipimi. Şöyle bir miktar bıraktım. Düğüm atacak kadar kesiyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şu kenar bölümlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin şu yan bölümlerini yapacağız. Yine kahve ipimi bu defa kenardan ekleyeceğim. Şöyle kahve ipimi aldım. Şu kenardan itibaren ekliyorum. Bakın şu ilk kenar ilmek yerimiz, yeri belli zaten. Hemen şurası. Şu buradaki hanımlar ilmeklerimizi ilk bu patiğimizin kenar bölümünü yaparken buradaki 21 ilmeğimizi örerek gelmiştik. Bu nedenle aynı şişime şuradan ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Buradan toplamda kenardan 22 ilmek çıkaracağız. Bakın birinci ilmeğimi çıkarttım. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimi de çıkarttıktan sonra ipimin ucunu şöyle düğümledim buraya. Devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6. Bu şekilde burun kısmına kadar 22 ilmek çıkarttım. Sizler bu bölümü bir tık daha fazla yaptıysanız, şu baklava dilimi desenini fazla yaptıysanız ilmek sayınız fazla çıkacaktır. Baklava dilimi desenini şurada bırak kestiyseniz ilmek sayınız daha az çıkacaktır. İşte dediğim gibi patiğin boyutu böyle belirleniyor. Bu sayılarda ben ucuna kadar 22 çıkarttım. Şuraya kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. 22 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi burun kısmında 12 ilmeğim vardı. Bu 12 ilmeğimi de yine örüyorum. Misinalı şiş kullananlar aynı şişle örmeye devam ediyor. Şöyle ipimin ucunu, kestiğim ipimin ucunu da tekrar buraya düğümlüyorum. Burundaki 12 ilmeğimi öreceğim. Yine şöyle ipin ucunu gizleyerek götürüyorum. Atlatarak. On 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer kenardan da 22 ilmek çıkaracağım. Buradan 22 çıkartmıştım. Bu kenarımızdan da 22 ilmek çıkaracağım hanımlar. Hemen şu ilk kenar ilmek yerine girerek çıkartmaya başlıyoruz. Bu şekilde 2, 3, 4, 5, şuraya kadar 22 ilmek çıkaracağım. Siz buraya kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenara da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi buradaki ilmekleri de çıkartalım, gelelim. Evet, 22 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi de burada da yine ilmeklerim vardı. Bu ilmeklerimi de normal haroşa sıra sonuna kadar öreceğim. Toplamda 43 ilmeğimiz oluyor. 22 ilmek buradan çıkarttık. 21 ilmek de kenarda vardı. Buradaki ilmek sayımız toplam 43 oldu. Yanlarda 43'er ilmeğimiz var. Burun kısmında da 12 adet ilmeğimiz var hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Bu bölümlerde bakın şu kenar bölümlerinde yine haroşa örgü yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz bu bölüme. Düz olarak öreceğiz. Bu şekilde bu bölüme haroşalara devam edeceğiz. Hanımlar, önce şu ilk şişimizi, sonra burun kısmındaki ilmeği, sonra diğer şişteki ilmekleri şu diğer uca gelene kadar örelim, gelelim. Evet hanımlar, bakın şu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şuraya baktığımızda şuradaki haroşa sayıları karışabilir ama şu kenara baktığımızda bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Bu bölümde şimdi tekrar şu buradan başlayacağız. Şu diğer uca kadar ilmekleri düz öreceğiz. Tekrar arka yüzde yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Bu bölüme toplamda 6 diş haroşa yapacağız hanımlar. İlkini yaptık, 5 diş daha haroşa öreceğim buraya.
Burada patiğini daha büyük yapmak isteyenler buraya 6 diş haroşa değil de buraya 7 ya da 8 diş haroşa örebilir. Daha küçük, yani 35-36 numara yapacağım diyen varsa da 4 diş haroşa örebilir. Ben buraya toplamda 4 ya da 5 diş haroşa örebilir. Dediğim gibi ben bu bölüme toplamda 6 diş haroşamı ördüm. Bakın burada sayıları da görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bu bölümdeki haroşalarımızı da tamamlayalım. Ardından buluşalım. Tabanımızı yapacağız. Evet hanımlar, bu kenara 6 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi bu kenardayım. Burundan başlayacağız. Tabanımızı öreceğiz. Öncelikle bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi yine normal haroşa örmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Şu burundaki 12 ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, buradaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmında 12 ilmeğimiz var. Bu 12 ilmeğimi de öreceğim. Yine dediğim gibi haroşaya devam ediyoruz. 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu kenardan bir ilmek örerek bunu ortaya ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Bu taban kısmında ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Burada 13 ilmeğimiz oldu. Bu 13 ilmeğimi öreceğim. 13 ilmeğimi ördüm. Şimdi de yan şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Geri dönüyorum. Artık 14 ilmek ile kesimlerimizi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. 13 ilmeğimi örüyorum. Bu sonuncu, yani 14. ilmeği örerken yan taraftan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. Yani bu tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. Tabanımız bu şekilde ilerliyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimde kesimimi yapacağım. 13 ilmeğimi ördüm. 14. de yine bu şekilde kesimimi yapıyorum. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmek örüyorum. Ve 14. yani sonuncu ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 14 ilmek ile hanımlar bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda, uçlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi tabanımızı bu uçlarda 5'er ilmek kalana kadar örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Bu defa şu tabanımda 14 ilmeğim vardı. Burada son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Tabanda son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada 2 ilmek var. Bu 2 ilmeği aldım. Bir de kenardan bir ilmek daha aldım. Üçünü bir kesiyorum. Bu defa üçlü kesim yapıyoruz. Kesimden sonra yine geri döndüm. Tekrar şu son 5 ilmek hariç tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Tabanımda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine şu tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. İpim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar şu tabanda 2 kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yeniden geri döndüm. Bakın tabandaki ilmek sayıları azalıyor. Tekrar tabanımda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yine geri döndüm. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar
örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir aldım. Üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi aldım. Yine tabanımda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Tabanımda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı şimdi. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tabanda son 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile son kalan bir ilmeği aldım. Üçünü bir kestim. Yine geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi şöyle kesiyorum hanımlar. Bakın burada üçlü kesim yapmıştık. İlk ilmeğimi aldım. Burada yanındaki bir ilmeğimi ve 2 ilmeğimi ördüm. Bu son 3 ilmeğim kaldı. Üçünü bir keserek örüyorum. Şimdi 4 ilmek kaldı. Bu 4 ilmeği hanımlar şöyle tığım ile hepsini bir kestim. Burayı toparladım artık. Topuğumuzu bu şekilde toparladık. Şöyle. Şimdi tığlama tekniği ile patiğimin arkasını yapacağım. Şöyle patiğimi ters çeviriyorum. Tığımı aldım. Bakın karşılıklı kenar ilmek yerleri var. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci kenar ilmek yerine girdim. Sık iğne tekniği ile bu şekilde tığ ile birleştiriyoruz patiğimizin arka bölümünü. Bakın karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğne yapıyoruz. Patiğimizin arkasını tığlama tekniği ile birleştiriyoruz. Böyle. Bu son kenar ilmek yerlerine kadar tığlamamızı yapalım gelelim. Evet, tığlamamı yaptım hanımlar uca gelene kadar ve 2 tane de zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Şimdi ipimizin bu uçlarımız var. Bir bilek bölümünde başlangıç ipimizin ucu. Bir de bitiş ipimiz. Şöyle kesiyorum hanımlar. Sıkıladım tekrar zincir tekniği ile. Ardından ipimi ilmek aralarına girip böyle gizledim. Şimdi patiğimi çevireceğim düz tarafını. Şöyle. Patiğimiz görüntü itibariyle böyle hanımlar. Dikişsiz olduğu için de çok kullanışlı. Ayakta rahatsız etmiyor. Kullanışlı. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, ayaktaki duruşu da modelimizin böyle. Kenarları, tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.